Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az ince bir ipim var. Bununla güzel ajurlu bir model başlayacağım. Şişlerim 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Şöyle ilmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayalım. Evet, şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Hemen ilk sıradan başlıyorum. Lastik yapmayacağım. İlk sıradan modeli kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Yani sola doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ilmek artırma, sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir aldım, sola doğru kestim düz örerek. Bir artırma, iki ilmeği sola doğru keselim. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Son iki ilmeğimi de aldım, sola doğru kestim. Kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bakın burada artırma yapmayalım çünkü sıra başında yaptık. Burada da artırma yaparsak ilmek sayımız artar. Modelimiz de bozulmuş olur. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi ters örerek yapacağım şimdi arka yüzünde. Önce bir artırma yaptım. Sonra bu iki ilmeğim, bakın bu ilmeğim ve şu artırma olan ilmeğimin ikisini bir alarak şöyle topladım, ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, sıradaki iki ilmeğimi, öndeki ilmeğim ve arkadaki de artırma olan ilmeğimin ikisini bir aldım ve tek ilmeğe düşürdüm. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi keselim. Bir artırma, sıradaki iki ilmeğimizi ters örerek tek ilmeğe düşürelim. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi yapıyoruz. Yine artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ters örerek kestim. Artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ters örerek kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sırayı da bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. Evet. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum.
Evet, modeli bir kez kurduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek topladım. Sola doğru kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıra başında artırmayla başladım. Sıra sonunda kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Ön yüzünde düz örerek yapıyorduk. Arka yüzünde ters örerek aynı işlemi yapıyoruz. Önce artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi ters örerek keselim. Bir artırma. Önde bu ilmeğim, arkada şu artırma olan ilmeğim. İkisini bir aldım, ters örerek kestim. Şöyle. Aynı şekilde devam ediyorum. Arka yüzünde sadece ters örerek kesme işlemimizi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Evet. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Son sıramız, dediğim gibi model 4 sıradan oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Birinci modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet, bakın şöyle arkadaşlar. Bence çok güzel, zarif bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Şöyle bir parçada daha önce hazırladım. Yine aynı iple çalıştım. Burada da lastik kullanmadım. Ama isterseniz lastik üzerine de uygulayabilirsiniz bu modeli. Model böyle devam ediyor. Bakın şöyle. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yazlık örgülerinizde de koton, merserize ipler kullanarak yine bu modeli kullanabilirsiniz. Harika olur. Ajurlu güzel bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.